Herkese tekrardan merhaba. En son videoda tam olarak burada kalmıştık. Buradan devam edeceğim. Şimdi sistemden biraz bahsedeyim ben. Öncelikle bu sistemde yeni denediğim bazı şeyler var. Mesela burada görmüş olduğunuz 4 tane XY motoru. Bunu şu yüzden denedim. Şimdi normalde bu büyüklükteki sistemlerde burada görmüş olduğunuz gibi Nemo 23 gibi motorlar tercih ediliyor. Bunları kullanabilirdik fakat bunları kullanmak için ekstradan sürücü desteğine ihtiyaç var. Daha büyük bir devre bölümüne ihtiyaç var. Bunların sürücü yeri ayrı oluyor. Buradaki motorları ben daha önceden denemiştim. Bunlar Stepron 9'ın motorları, 60 mm uzunluğundaki motorlar ve torkları oldukça yüksek. Normalde ikisiyle oldukça yüksek hızlara çıkmıştım fakat sistem büyüdüğü için bunda da 4 tanesini kullanmak istedim ve sistemin daha dengeli olmasını hedefledim burada. Normalde biliyorsunuz tek üstte motor olur, bir tane de aşağıda olur Core XY'de. Çünkü teki çalıştığı zaman tek çaprazda gider, diğeri çalıştığı zaman diğer çaprazda. İkisi aynı anda çalıştığında YX ekseninde ya da ikisi ters çalıştığında da Y ekseninde hareket eder. Bu şekilde bu motorların çalışma mantığı. Fakat şöyle bir durum var. Şimdi motor burada. Fakat kafa atıyorum burada olduğu zaman bu motorun kayışı kafaya olan mesafesi motorun her zaman eşit olmuyor. Yani şöyle bir durum var. Kayışın bir tarafı biraz daha uzun, bir tarafı biraz daha kısa. Zaten hareket ederken de bu değişiyor. Fakat normalde de en ortada olduğu zamanda da arada bir fark oluyor. Fakat şimdi iki motora çıkartınca üstte iki tane motor varken aynı yönde çalıştığı zaman kayış uzunlukları açısından daha dengeli bir sistem oluyor. Bu da şunu etkiliyor. Kayışın üzerindeki esneme miktarını biraz daha tolere ediyor böylece. O yüzden bu sistemin daha iyi olacağını düşünerek yaptım. Gerçekten de XY sistemi çok iyi sonuç verdi. Onun dışında Z ekseninde de 4 tane motor var. Normalde burada da genellikle şey kullanılır. Böyle trapez mil değil de genelde vidalı mil kullanılır. Fakat burada buna ihtiyaç olmadı. Çünkü ben ağırlığı ölçtüm. Bu sistemin toplam ağırlığını kaldırabilecek güçte bu trapez milli motorlar. Bunları da şöyle kullanıyorlar. Trapez millini ayrı, motorunu ayrı, arada kaplini de kullanabiliyorlar. Fakat orada bir kayıp oluyor. Yani bir tolerans kaybı oluyor. O yüzden kendinden trapez milli motorları kullandım. Ve bunların üzerinde de Wobble X sistemini denedim. Wobble X yazılıyor. W'ye Wobble, sonunda da X var. Bu aslında trapez millin üzerindeki tüm eğimleri almak için kullanılan bir sistem. Bununla birlikte kafada da bir switch sistemi kullandım kalibrasyon için. Fakat bu iki sistemi birlikte kullanmak yanlışmış, bunu öğrendim. Çünkü aslında hesaplarıma göre çalışabiliyordu. Fakat şöyle bir durum var. Şimdi önceki kafadakinden bahsedeyim. Burada ben kafada yaklaşık 3-4 ayda bir sistem çalışıyorum. Bu BL Touch'tan ya da diğer sensörlerden kurtulmak istiyorum. Kafa kendi nozzle ucuyla kalibrasyonu yapsın istiyorum. Bunu normalde şu anda Creality yapıyor ya da Bambu yapıyor. Fakat bunlar zeminin altına koydukları bir sensörle bunu yapıyorlar. Bunda zemini 3 noktadan 4 noktadan sabitleyerek yapıyorlar. Bu 4 tane sensör kullanıyorlar. Bu tek çıkıştan ölçebiliyorlar. Fakat bu boyuttaki bir zeminde bunu yapmak çok zor. Çünkü ben bu sistemi zemine yaklaşık herhalde 30-40 ayrı noktadan sabitledim. Çünkü zemin ısındığı zaman 90 dereceye 100 dereceye çıktığı zaman alüminyumda esneme oluyor. Bu esnemenin önüne geçebilmek için çok fazla noktadan sabitledim. Çok fazla noktadan sabitleyince de ağırlık sensörünü her birine koyamayacağım için bu zemine koyma işinden vazgeçtim. Kafada çözmeye çalıştım. Kafada da ağırlık sensörü aslında güzel bir yöntem fakat ağırlık sensörünün Clipper desteği tam olarak düzgün çalışmıyor. Bunu bir türlü çalıştıramadım. Şöyle çalıştırdım. Araya küçük bir Arduino devresi koyduğumda ağırlık sensöründen gelen veriyi analiz edip bir end stop switch'ine çevirip end stop'a sinyal gönderebiliyorum. Fakat buraya ekstradan bir devre koymak istemedim. O yüzden de ben buraya bir switch koydum. Tam olarak şuraya. Şu anda bu sistemde yok. Ben size denememi göstereyim. Oradan göreceksiniz. Bu şekilde bir sistem kurdum. Bu alüminyum esneyebiliyor. Aşağıdan herhangi bir ağırlık nozzle'e değdiği zaman çok az bir esneme olduğunda dahi bu switch'i tetikliyor ve çalışıyordu. Fakat burada da şöyle bir durum var. Arka tarafı sistemi biraz daha ağır, ön taraf hafif. Bu switch'in tetiklendiği noktada ufak farklar meydana getiriyor. O yüzden de bu sistem burada sağlıklı çalışmadı. O yüzden ben bundan vazgeçtim. Ağırlık sensöründen de vazgeçtim. Ağırlık sensörü kullansam aslında o kilogram ölçtüğü için farklı olsa da kilogram arasındaki farktan güzel kalibrasyon yapabiliyor. O kullanılabilir ama arada devre kullanmam gerekiyordu. Ondan da vazgeçtim. O yüzden burada BL Touch'a döndüm. En garanti, en kolay sistem olduğu için şu anda buna geçtim. Fakat diğer sistemi çalışacağım. Diğer sistemin de çözümünü yapacağım. Onu bir sonraki sistemde gerçekten uygulamak istiyorum. Ya da ağırlık sensörünü uygulayacağım. Çünkü nozzle üzerinden kalibrasyon yapmak çok daha iyi. Daha sonradan baby step gibi, yani zemine yakınlık, uzaklık nozzle noktasını ayarlamaya uğraşmıyorsunuz. Nozzle değiştiğinizde ya da herhangi bir sistemde oynama olduğunda. Onun dışında ben buradaki sistemde Wobble X'ten de vazgeçtim. Onun nedenini söyleyeyim. Şimdi Wobble X çok güzel bir sistem. Buradaki
size göstereyim. Trapez mili oynatıyorsunuz. Trapez milin üzerindeki bakın herhangi bir eğim olsa, trapez mil yamuk olsa, düzgün olmasa, yani düzgün sabitlememiş bile olsa sistemi çok fazla etkilemiyor Wooblex sayesinde. Çünkü bunun üzerindeki her türlü eğimi bu alıyor. Üzerinde iki katmandan oluşuyor. İki yönde de X ve Y yönünde çalışan milyeli bir sistem var. Her türlü bu milde oluşan eğimi alıyor. Bu mildeki eğim şunu etkiliyor. Normalde insanlar bu mili üstten de bağlarlar. Alttan da genelde coupling kullanıyor. Üstten bağlarlar. Milde mesela bir eğim olur. Mildeki eğimi döndüğü zaman bu sistemi tamamını etkiler ve sistemi ittirmeye ve çektirmeye çalışır ve bu da baskı kalitesinin kötü olmasına neden olur. Baskıda dalgalanmalara neden olur. Bunların önüne geçebilmek için bu Wooblex sistemi çok güzel düşünülmüş bir sistem. Bu sistemin ağırlığıyla çalışıyor. Yani üstten bir ağırlık binecek. Çünkü aşağı doğru çekemiyor. Ağırlık olacak ki bu sistem çalışsın. Şimdi benim buradaki vazgeçme nedenime gelecek olursak ben köşelerde 4 tane arabalı sistem kullandım. MGN12 sistem. Bunlar milimetrik çalışıyor. Yani şöyle bir durum oluyor. Bu sistemde 4 tane Z motorunun kalibrasyonunu yapan bir sistem var. Şimdi 4 noktaya motor teker teker, kafa teker teker geliyor ve şuradaki zemine olan mesafeyi ölçüyor ve 4 motor birbirinden bağımsız bir şekilde sistemi dengeye alıyor. Buradaki şu sistem komple zeminle paralel hale geliyor. Fakat bu ölçümü yaparken tek motor hareket ettiriyor Z'deki. Tekini biraz aşağıya çekiyor, tekini yukarı çekiyor. O tipte bir hareket oluyor. Fakat birinde bir hareket olunca tüm sistem kasılıp kalabiliyor. Yani bu sistem milimetrik çalıştığı için şu arabalar bu sistemin biraz çapraz dönmesi ya da şöyle bir durum olabiliyor. Motorlar kapandı. Akşam sistemi kapattım, eve gittim. Motorlardan birisi biraz dönmüş, aşağıya kaymış olabiliyor. Bu durumda da sistem sıkışabiliyor. Şimdi Wooblex burada sıkışma olduğu zaman aşağı doğru çekmeye çalıştığı zaman sistemi aşağı çekemiyor. Sıkışmayı kurtaramıyor ve oradaki bilyar düşüyor, dağılıyor. O yüzden bu kadar büyük bir sistemde 4 tane bağımsız Z motorunun olduğu sistemde Wooblex ve bu arabalı sistemde düzgün çalışmıyormuş. Bunun için ya araya mesnek koyacaksınız, bir araba daha koyacaksınız. Genelde şu yönlerde arabalar koyarlar tablanın altına. Tablası hareket eden sistemlerde. Tablanın oynamasına müsaade ederler. Ben de ya bu sistemi yapacaktım. Fakat bunda o kadar fazla yorum yok. O yüzden bunu yapamadım. Bu yüzden buradaki çözümü bu sistemi değiştirip eski klasik plastik somunlu sisteme geçmekte buldum ve üstten de serbest bıraktım ki ufak eğimler falan varsa tolere etsin. O buradan esneyerek o eğimi dışarıya versin. Sisteme aktarmasın diye üstünü boş bıraktım. Yani özetle Wooblex güzel bir sistem fakat kullanılması gereken yerler var. Kullanılması sıkıntı olan yerler var. Bende de burada bir iki kez sıkıntı olduğunu gördüm. O yüzden vazgeçtim. Aslında hiçbir zaman sıkıntı da olmayabilir. Ben yaparken en ufak bir sıkıntı olabileceğini düşündüğüm şeylerden vazgeçiyorum ki sistem ileride sıkıntıya neden olmasın. Böyle bir sıkıntı olursa geri dönüş olmasın diye. O yüzden bu sistemden şimdi vazgeçtim. Başka sistemlerde Wooblex'i mutlaka kullanacağım. Çünkü güzel bir sistem. Fakat olmamasına rağmen buradaki neyse ki trapez millerim çok düzgün. Yani üzerinde eğim yok bunların. Varsa bile çok milimetredir. Dönerken izliyorum. Herhangi bir şey yok. O yüzden sistem ve baskı kalitesi gayet iyi çıktı. Şimdi gelelim buradaki CAN port'a. Şimdi şöyle bir sistemden ben biraz bahsedeyim. Sistemin içinde Clipper var. Clipper son zamanlarda daha revaçta olan, Marlin artık kalmadı gibi bir şey. Çünkü son çıkan şeylere ayık uyduramadı. Bu hızlı sistemlere yeterince güncelleme veremedi. Belki yerde bir şeyler çıkar, tekrar kendini gösterir. Fakat Clipper'da bazı şeyler daha kolay. Bu sistemleri yapmak biraz daha kolay. Özellikle bunun gibi sistemlere. Şimdi burada şöyle bir sistem var. Biraz ondan bahsedeyim. Bir tane burada Raspberry Pi kartımız var. Raspberry Pi 4 2 GB kullandım. Tüm sistemi yöneten bu kart. Şimdi bu karta yardımcı kontrol kartları var. Dağıtıcı gibi çalışıyor. Burada Facet Spider kartım var. Facet Spider kartım buradaki 8 tane motorun bağlandığı, end stopların bağlandığı kart. Onun dışında kafada da bir kartım var. Bu EBB36 Bicio'nun bir kartı. Aslında üzerinde STM32 bir çipi var. Yani apayrı bir kart. Yani burada nasıl bir kontrol kartı varsa kafada da bir kontrol kartı var gibi düşünebilirsiniz. Çünkü mesela TMC2209 sürücüsü var üzerinde. Üzerinde ADXZ titreşim sensörü var. Üzerinde end stop XYZ 3 tane end stop girişi var. LED çıkışları var. Ondan sonra BL Touch'ın çıkışı var. Fan çıkışları var. Nozül çıkışı var. Yani mini bir kart aslında. Bu ne demek oluyor? Yani Raspberry Pi'mize iki şey bağlı. Bir tane CAN port üzerinden buradaki EBB36 kart bağlı. Buradaki Facet Spider'da normal RX TX pinleri üzerinden bağlı. Şöyle diyeyim. Bu
Bu CAN-port, RX, TX bunlar biraz kafanızı karıştırabilir. Şöyle bahsedeyim. Aslında anakarta bu STM32 çipli kontrol kartlarını bağlamanın 3 tane yöntemi var. Temel olarak 3 tane yöntemi var. Bir, anakartın üzerinde RX, TX sinyal pinleri vardır. Bunu doğrudan Raspberry Pi'nin üzerindeki pinlere bağlayabiliyorsunuz. Böylece haberleşme sağlayabiliyor. Bir ikinci yöntem, ana kontrol kartının üzerinde USB çıkışı var. Type-C. Type-C'yi doğrudan Raspberry Pi'ye bağlayabiliyorsunuz. Bu ikinci bağlama yöntemi. Üçüncü bağlama yöntemi ise CAN-port var. CAN-port çıkışı varsa eğer bunun genellikle Ethernet çıkışı gibi oluyor bu CAN-portlar. Bunun üzerinde CAN-port çıkışı ya da pinler üzerinde de olabiliyor. Üzerinde pin çıkışı oluyor. CAN-port'tan da bağlayabilirsiniz fakat CAN-port'tan doğrudan Raspberry Pi'ye bağlayamazsınız. Arada bir Canable port ya da sanırım UTC diyorlardı. Yani U2C kartlar diyorlardı ya da C2O, tam emin değilim şu anda, hatırlamıyorum. Ama ben burada Canable port kullandım. Bu MKS'nin Canable portu. Şöyle ki şimdi buradaki sistemden bahsettim. Bunun bağlanma yöntemlerinden bahsettim. 3 şekilde dedim. Buradaki STM32 çipimizin de 2 yöntemle bağlayabiliyoruz. Ya CAN portundan ya da USB'ye bağlayabiliyoruz. USB'ye bağladığımızda şöyle bir durum oluyor. Sistem çalışıyor fakat 24 voltu bunun ayrıca beslemeniz gerekiyor. Çünkü USB'den 5 volt geliyor. Buradaki nözülüm ya da fanlar herhangi bir şey çalışmıyor. O yüzden hem USB hem 2 tane artı eksi 24 volt bağlamanız gerekiyor. Bunun yerine CAN portundan bağlarsanız fakat sadece şurada gördüğünüz 4 tane kablo. 4 tane kabloyla her şeyi bitiriyorsunuz. Bu 4 tane kablo buradan geliyor. Burada Canable, MKS'nin Canable portuna geliyor. Canable portuna 2 tane pini giriş yapıyor. 2 pini ise buradaki güç kaynağına giriş yapıyor. Doğrudan güç kaynağından besleniyor. 2 CAN portun L ve N uçları buradaki MKS'nin Canable portuna giriyor ve onu USB'ye çeviriyor. USB'yi de çıkartıp Raspberry'e bağlıyorsunuz. Yani Raspberry'e gene USB'den bağlamış oluyorsunuz. Canable portunun da avantajı dediğim gibi 4 tane, sadece 4 kabloya bağlantıyı yapıyorsunuz ve kabloyu çok uzun bir şekilde gördüğünüz gibi buradan uzanıyor. Metrelerce geliyor buraya, bağlantıyı yapıyor. Kablo karmaşasından kurtuluyorsunuz. Kafaya bir sürü kablo gitmiyor. Ayrıca bir tane sürücü desteği var. Ondan kurtuluyorsunuz. Mesela burada ben 4 tane XE motor kullandım. 4 tane de Z motor kullandım. 8 port. Facet Spider kartımın zaten 8 tane motor desteği var. 8'ini de doldurdum. Yani buradaki extruder'ı bağlayacak ekstradan zaten bir yerim kalmamıştı. Buradaki EBB36 kartı bu işe yaradı. Buradaki motorumu ayrıca buradaki TMC 2209'a BS'ye çalıştırabildim. Ayrıca mesela buradaki end-stoplar fanlar için bir sürü kablo çekmemiz gerekiyordu. Isıtma sistemi için, termistör için. Bunların hepsinden kurtuluyorsunuz. Sadece 4 kablo, muazzam bir şey. Ayrıca bunun üzerinde titreşim algılama sistemi de var. ADXC sensör var. Sistemi kalibre ediyor titreşim testi yaparak. O da dahili üzerinde. Bu kafayı da ben böyle bırakmayacağım. Bunun üzerinde bir kapak olacak. Şu anda bu şekilde ama bunun kapağını da tasarlıyorum. Burada RGB bir LED'i olan, zemini de aydınlatan, bildirim ışığı veren bir tane sistemim olacak. Mıknatısı burada yerini yaptım. Bu yerine geçecek. Arkada da LED kısmı var, portu var. Oraya bağlayacağız. Bu şekilde kapağını da takmış olacağım. Ve çok temiz bir şekilde sistemi çözmüş oluyoruz böylece. Buraya baktığınızda buradaki bütün kablo karmaşası da olmuyor. Hiçbir şey yok. Anakarta, buradaki sistemin hiçbiri anakarta bağlanmıyor. Sadece USB'ye, Raspberry'e bağlanıyor. Bu da mükemmel bir sistem. Tabi bunun bazı dezavantajları var. Canable portunun kurulumu çok kolay değil. Sorun çıkartabiliyor. Titreşim önlemede sorun çıkartabiliyor. Çalışmada gürültüden dolayı, gürültü dediğim elektronik gürültüden bahsediyorum, sorunlar çıkartabiliyor bu CAN portlar. Kullanımı çok kolay bir şey değil. Ayrıca burada CAN portu USB'ye çeviren burada Canable var mesela MKS'nin. Bu normalde Clipper sistem için yapılan bir şey değil. Bunun Clipper'a entegre edeceğin herhangi bir video ya da bir içerik de yok. Yani bunu sisteme entegre etmek için çok fazla araştırma yapmanız, bir sürü şey denemeniz gerekiyor. Kaynak gerçekten çok az var. O yüzden konulara girecekseniz önceki bunları biraz araştırmanızı öneririm. Eğer ki çok fazla talep gelirse bunların kurulumundan da ben bahsederim. Bu videoya genelde biraz sıkıcı oluyor. Bilgisayar başına geçiyorum. Buna yazılım nasıl atıyoruz, ona yazılım nasıl atıyoruz, sisteme, Clipper sistemine nasıl tanıtıyoruz gibi videolar da çekebilirim. Fakat bunlar çok fazla izlenmiyor. Çok fazla da talep gelmiyor. O yüzden bunlara çok fazla girmiyorum ama temel olarak ne olduğundan bahsetmek istedim şu anda. Eğer ki bu konuda bir talebiniz olursa, bunlar nasıl oluyor, biz öğrenmek istiyoruz, yapmak istiyoruz diyenler olursa videonun yorumlarına yazsınlar. Onu değerlendiririm ben. Onunla ilgili bir videoda hazırlayabilirim. Çünkü o videoyu hazırlamak bunlardan gerçekten daha kolay. Bu sistemi yapıp hem de videosunu çekmek gerçekten hem çok uzun bir süreç hem de çok yorucu. Onu yaparken videoya uğraşmak gerçekten biraz zor geliyor. Ama bunu da göstermek istedim. Bu boyuttaki bir yazıcının yapım videosu herhangi bir Türk kanalında yok.
Bunların anlatımı da gerçi yok. Bu kadar detaya çok fazla girmiyor insanlar genellikle. Dediğim gibi bu konuda talep olursa bunların da videolarını hazırlarım. Bunların da videolarını yayınlarız. Sistemi gördüğünüz gibi şurada 7 inç bir ekran kullandım. Çok güzel bir ekran. Clipper'ın standart arayüzünü kullandım. Zaten her şeyi kontrol edebiliyorsunuz. Fakat bu sisteme yani Clipper'a eklediğim bazı özel şeyler var. Yazıma biraz müdahale ettim. Şöyle ki normalde bu sisteme Clipper'a bilgisayardan giriyorsunuz. 192.168 bilmem kaç tane IP adresi sisteminiz. Giriyorsunuz Internet Explorer'dan yazıyorsunuz. Doğrudan Clipper'ı görüyorsunuz. Dosyayı oraya yüklüyorsunuz. Oradan aktarıyorsunuz. Ya da Orca Slicer çok uyumlu Clipper'la. Orca'nın direkt sekmesinden Clipper'a ulaşabiliyorsunuz. Dosyayı doğrudan gönderebiliyorsunuz. Yine bunları da anlatabilirim. Oraya şöyle müdahale ettim. Orada normalde bunun bir portu var. 192.168 bilmem kaç. Şimdi bunu lokal içinde kontrol edebiliyorsunuz. Bunu ben mesela evden kontrol, burası benim ofisim. Evden bunu kontrol etmeye kalktığımda bu IP'ye bağlanamıyorum. Çünkü buranın IP adresi devamlı değişiyor. Şimdi bunun sabit benim modemden bağlandığı IP olabilir. Fakat bu ofisin Türk Telekom'dan aldığı port numarası devamlı değişiyor. Statik IP için bir ödeme yapmanız gerekiyor. Buranın sabit IP'ye bağlamak istiyorsanız bir ödeme yapmanız gerekiyor. Bu da aylık olarak her ay faturanıza yansıyor. Aslında çok tercih edilen bir şey değil. Bunun yerine daha kolay bir sistem var. Bu sistemleri var. Şimdi ben burada şöyle bir sistem kurdum. Raspberry Pi'nin açılışına portu yönlendirebilecek bazı kodlar entegre ettim. Şöyle ki mesela 192.168 bilmem kaç A üzerindeki ismi. Normaldeki Raspberry Pi'nin kendi içindeki ismi ise 127.001 atıyorum 00 öyle bir şey var. Şimdi bunu alıyorum. Buna tünel yöntemi diyorlar. Tünel yöntemiyi Ocean Bulut sistemine gönderiyorum. Ocean'dan benim aylık 4 küsur dolarlık bir üyeliğim var. Tüm yaptığım yazıcıları oraya ben port ediyorum. Ya tünelleme yöntemiyle bu cihaz her açıldığında oraya bir tünel açıyor. Orada da belli bir IP'm var. Onların bana tanımladığı o IP adresi direkt benim. Herhangi bir internet tarayıcıdan bu IP'yi yazıyorum. Sonra da yazıcının numarasına göre verdiğim port numarasını yazıyorum ve istediğim her yerden, cep telefonundan, evden, oradan buradan bu yazıcıya bağlanıp bunun kamerasını görebiliyorum. Her türlü bu arayüzdeki, Clipper arayüzündeki her türlü işlemleri yapabiliyorum. LED'lerini yakıp kapatabilir, motorları çalıştırabilir, baskı ver. İstersen baskı dosyası yükle, içindekini sil. Yani her işlemi yapabiliyorsunuz böylece. O yüzden bu sistemi bu açıdan çok mantıklı. Ona entegre ettim bu Clipper sistemi. Onun dışında USB üzerinden dosya aktarmak için bazı kodlar var. Onları entegre ettim. Onun dışında standart olmayan benim bazı şeylerim var. Clipper sistemde çalıştırdım. Onları entegre ettim. Onun dışında her şey standart Clipper. Clipper arayüzü de zaten orada gördüğünüz. Sistem bu şekilde. Yani Clipper'ın en son sürümü burada yüklü. Güncellemelerin hepsini alabiliyoruz. Buradaki titreşim sensörünü direkt ekrandan kontrol edip çalıştırabiliyorsunuz. Yani her şeyi kontrol edebiliyorsunuz. Onun dışında ben sistemi yaparken karşılaştığım bazı zorluklardan bahsetmek istiyorum. Hadi buradaki kafada bir sürü deneme yaptım. Woblex'leri denedim. Onlar dışında da mesela şurada görmüş olduğunuz en basitinden kablo kanalını bile ben normalde printer'dan bastım. Bakın şurada printer'dan basımı hala. Fakat şuradaki kısmı hazır aldım. Çünkü printer'dan basıldığı zaman bunun kadar rigid olamıyor bir türlü. Yani tamam yapıyorsun ama bunun kadar iyi çalışamıyor. Çünkü üzerinde tırtıklı bir sistem var. Böyle hareketli bir elemanda çok iyi sonuç veremiyor. Bunu da tecrübe edinmiş oldum. En sonunda gittim mesela şu kısmı hazır aldım. Bu kısmı hazır aldım. Tamamını buraya kadar hazır almadım. Çünkü şu kadar kısım bile 1000 lira. O yüzden tasarruf etmek için bir kısmını printer'dan bastım. Sabit kısmı. Olabildiğince ekonomik yapmaya çalıştım yazıcıyı ama gene de böyle bir yazıcının maliyeti maalesef çok çok yüksek tuttu. Yani şuradaki Z motorları şu an bugünün parasıyla 1600 TL'ye falan geldi. XY motorları. Z motorları zaten şu anda piyasada şunlar trapez milli motor satılıyor. Bu uzunluktaki 1500-2000 TL civarında tanesi. Silikon ısıtıcıya çok pahalı. Bu boyuttaki bir silikon ısıtıcı 4 tane parça var mesela bunda. Şöyle çalışıyor. Bunda bu arada Clipper'ın içindeki makrolarla yaptım. Orca Slicer'da şöyle bir özellik var. Orca Slicer'da hangi bölgede yazdırma yapıyorsan yani yazdırdığın koordinatların X ve Y başlangıç ve bitiş noktasını verebiliyor. Şimdi o bitiş ve başlangıç noktasına göre G-koddan kod geldiğinde şöyle bir kod yazdım, ekledim ben makro olarak. Hangi bölgeye denk geliyorsa sadece o bölgedeki ısıtıcıyı açıyor. Böylece elektrikten tasarruf sağlıyoruz. Atıyorum sadece bu kısımda baskı alacaksa sadece buradaki silikon ısıtıcıyı çalıştırıyor ve onun dışında sadece bu bölgede kalibrasyon yapıyor. Şöyle ayarladım. Sistemi ilk açtığımızda bir kere Z kalibrasyonu yapıyor. 4 noktaya gidiyor. 4 noktada sistemin bir kere zemine paralelliğini ayarlıyor. 4 bağımsız Z motoru buna yarıyor. Sistemin paralelliğini sağladıktan sonra da teker teker zeminleri ısıtarak yapıyor bunu bu arada. Isınıyor. Ondan sonra
sonra paralelliği ayarlıyor. Çıktının yerine göre de o bölgede bir kalibrasyon yapıyor ve o bölgenin ısıtmasını açıyor ve o bölgede çalıştırmaya başlıyor. Bu da hem zamandan kazanç sağlıyor hem de enerjiden tasarruf sağlıyor. Şöyle ki buradaki silikon ısıtıcının tanesi 900 watt değerinde elektrik çekiyor. Hepsi bir anda çalıştığında 3600 watt çekiyor. Oldukça yüksek bir watt. O yüzden bunları teker teker çalıştırıyorum ben. Bir de öyle bir kod yazdım. Bir tanesi çalışıp 900 watt geri sıcaklığa geldiğinde atıyorum 80 derecede sabitlemeye başladığında 200 watt'a düşüyor. 200 yani tüm zemin ısıtıcıya çalıştığında zemin komple 800 watt çekiyor. Diğer sistem elemanlarına yani 1000 watt 800 ile 1000 watt arasında yazdırma yapabiliyor. Fakat küçük bir yazdırma yapıyorsanız yaklaşık olarak 300-400 watt civarında bir elektrik çekiyor. Yani yarısından daha az elektrik çekiyor. O yüzden de bu şekilde o sistemi ayırmak da iyi oldu. Bunda gene hem Orca Slicer'da bazı ayarlar yaptım hem de Klipper'da bunun için bazı ayarlar yaptım. Onun dışında Orca Slicer'dan biraz bahsedeyim. Böyle bir sistemde Orca Slicer kullanmak bir kere çok güzel. Onu söyleyeyim. Artık ben her cihazlarımda Orca'ya da geçtim. Çünkü Orca Slicer'da yazıcı seçiyorsunuz. Bu yazıcının lokaldeki adresini direkt tanımladım, gösterdim. Lokalde de buna bir isim verdim. Yani 192.168'den bağlanmıyorum da bu yazıcının ismi mesela nsxy800.lokal. Onu yazıyorum Orca'da ve doğrudan bu yazıcıya bağlanıyor. Yani yukarıdaki sekmeyi tıkladığımda yazıcının içini görüyor. Dilimlediğim dosyayı doğrudan yazdır diyorsun. Anında buna geliyor, yazdırıyor ve çok hızlı aktarım sağlıyor. O yüzden Orca tamamen Klipper'a ve bu tipteki sistemlere entegre olduğu için çok iyi çalışıyor. Zaten kalibrasyon sekmesi var Orca'nın. Orada da yazıcıya kalibrasyon çıktıları veriyorsunuz ve akış oranını, basınç avansını gibi şeyleri test ediyorsunuz. O yüzden Orca'yı kesinlikle öneririm. Ya kullanacaksanız bu saatten sonra Orca güzel bir dilimleme programı. Reklam yapıyor gibi oldum ama ücretsiz, hem ücretsiz olduğu için de kullanımı da pratik. O yüzden de öneriyorum. Yazımız bu şekilde. Eğer ki dediğim gibi takıldığınız notlar olsa, daha detaylı bilgi isterseniz mutlaka yorumlarda belirtin. Ben de onları değerlendireceğim. Şimdi sizleri bu yazıcıdan aldığım test çıktılarına baş başa bırakacağım. Neler aldım, neler yaptım, baskı kalitesi nasıl oldu? Biraz oradan onları görebiliriz. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.